Videoyu başlatmıştım ama dikey çektiğini fark ettim. O yüzden yeniden çekeceğim. Şuraya 2 kaba limonlu su hazırladım. Ayva reçeli yapacağız. Ayva reçelini bugün 2 şekilde yapacağım. Birine taze sıkılmış nar suyu katacağım. Birine de hiçbir şey katmadan yapacağım. Şimdi ayvalarımız kararmasın diye bu 2 limonlu suyun içine doğradıkça atacağım. Şimdi ayvalarımı soymaya başlıyorum. Ayvaların soyma işlemi bitince tekrar görüşeceğiz. Ayvamın birini soydum. Kararmasını önlemek için bunu hemen doğrayıp limonlu suyun içine atacağım. Şöyle önce sağlam bir yerde küçülteyim biraz. Büyüklüklerini istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Yalnız çekirdeklerini kesinlikle atmıyoruz. Çekirdeklerini reçelimizin yapımında kullanacağız. Bütün çekirdekleri alıyoruz. Tabii ki şu çekirdek yuvasını kesip atacağız. Reçelimizde kötü bir durum oluşturmasın diye. Çekirdeklerini çıkarıp attıktan sonra, çekirdeklerini çıkarıp bir kenara aldıktan sonra ayvamı istediğim büyüklükte doğrayacağım. Mesela ben çok büyük olmasını istemiyorum. O yüzden şu kadar, şu şekilde doğrayacağım. Çok aşırı küçük de olursa muhtemelen haşlandığı zaman ezilir. Hemen limonlu suyumuzu atıyoruz. Ayvamız kararmasın. Diğer kalan parçayı da doğradıktan sonra tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar, ayvamın birini hazırladım. Soydum, doğradım. Limonlu suya koydum. Şimdi diğerini hazırlayacağım. Bu arada çıkardığım çekirdekleri ayırdım. Çünkü çekirdekleri atmıyoruz. Çekirdekleri reçel yapımında kullanacağız. Reçelimize rengini verecek. Ben şimdi bu ölçülerde yapıyorum. Hiçbir şekilde tartıp ölçmüyorum. Kendi damak tadıma göre yapacağım. Ama size ölçüleri tam olarak vereyim. 2 kilo ayvaya 2,5 litre su kullanacağız. Eğer daha az sulu seviyorsanız reçeli 2 litre su kullanabilirsiniz. Ondan sonra şeker olarak da eğer 2,5 litre su kullanacaksanız 2 kilogram şeker, eğer 1,5 litre su kullanacaksanız 2,5 litre su kullanacaksanız 2 kilogram şeker, 2 litre su kullanacaksanız 1,5 kilo şeker kullanmanız yeterli olacaktır. Dediğim gibi ben burada ölçü kullanmayacağım ama size tam ölçüsünü verdim. Sıralaması geldiği zaman da limon suyu da kullanacağız. Onu da ne kadar kullandığımızı göreceğiz.
Evet arkadaşlar, ayvalarımın ikisini de doğradım. Çekirdeklerini aldım. Şimdi bunları ayrı birer tencereye koyacağım. 15 dakika kadar ön kaynatma yapacağım. Evet arkadaşlar, ayvanın biri 355 gram ve ben ona yaklaşık 600 mililitre su koydum. Diğer ayvam yaklaşık 500 gram. Yaklaşık 650 yaklaşık 800 mililitre su koydum. Şimdi şu tencerelerimin altını yüksek ateşe açıyorum. 15 dakika ön kaynatma yapacağım. Nar suyunu çıkarmak için gayet ilkel bir yöntem kullanacağım. Narımı bir tabağa aldım. Düz bir bardağın poposuyla ezeceğim böyle. Gördüğünüz gibi inanılmaz miktarda su çıktı. Tabii ki bunu da alıp süzeceğim. Bunu ilk kez deniyorum. O yüzden herhangi bir ölçüm yok. Deneme yanılma yöntemiyle bakacağız. Şimdi bunu alıp süzgeç yardımıyla süzeceğiz. Neyse fark etmez zaten. Önemli olan suyumuzun ne kadar çıktığı. Her şeyimiz tertemiz olduğu için oraya akan suyu da buraya geri alacağız. Tekrar biraz deneyelim. Evet arkadaşlar, biraz daha su elde ettik. Bakacağım kaç mililitre nar suyu elde etmişiz. Tadını fazla değiştirmesini istemediğim için fazla miktarda kullanmayacağım. Şöyle. Gram nar suyu elde etmişim. Bu ocağım biraz daha büyük olduğu için daha çabuk kaynadı. Bu hala kaynamaya çalışıyor.
Evet arkadaşlar, 15 dakikam doldu. Şimdi bunlara şekerlerini ve ayva çekirdeklerini ilave edeceğim. 300, birisi 300 kaç gramdı? Küçük tencereme, yani küçük 300 küsur gram olan ayvama şöyle önce göz kararı ayarlayayım. ...120 gram şeker koyacağım. Çünkü ben şekeri çok fazla sevmiyorum. Çok da zaten dünyanın en sağlıksız şeylerinden biri. 300 küsur gramlık olan ayvama 120 gram şeker ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Bu aşamada ayırmış olduğum ayva çekirdeklerimin de yarısını ona atıyorum. Ve nar suyumu da karıştırıyorum. Taze sıkmış olduğum nar suyumu da tencereye karıştırıyorum. Dediğim gibi birini nar suyu katarak yapacağım. Birini katmayarak yapacağım. O yüzden sonuçları karşılaştırmak için ve sizin de görmeniz için bu şekilde yaptım. Şimdi bu ayvama da şöyle hasbinallah yahu. Terasını alamadan şey kapandı. Terazi kapandı. ...500 küsurluk olan ayvama da 200 gram şeker katıyorum. Dediğim gibi ben şekeri çok fazla sevmediğim ve çok sağlıksız bulduğum için mümkün olduğu kadar az şeker katıyorum. Zaten bir şeyi evde yapmanın avantajı da bu. Şekeri dayamıyorsunuz. Bunun da şekerini karıştırdım. Tabii ki nar suyu buna hemen renk verdi. Şimdi bunun şekerini kattım. Çekirdeklerini de katıyorum. İkisinin altı da yüksek ayarda açık. Çekirdekleri herhangi bir şeyin içine ya süzgece falan koymadım. Bu şekilde daha etkili olacağını düşünüyorum. Şimdi bu şekilde bunları kaynamaya bırakacağım. Üzerlerinde köpük oluşursa, böyle göze kötü görünebilecek bir köpük oluşursa köpükleri alacağım.
Ve bunlar burada kaynamaya, kıvama gelene kadar kaynamaya devam edecek. Ben ölçüleri kendime göre ayarladım. Ama tam ölçüyü de size söyleyeyim. 2 kilogram ayvaya, eğer sulu seviyorsanız reçeli, 2,5 litre su. Eğer daha az sulu seviyorsanız 2 litre su. Ve eğer 2 kilogram ayvaya 2,5 litre su kullanırsanız 2 kilogram şeker, eğer suyu 2 litre kullanırsanız 1,5 kilogram şeker kullanacaksınız. Bu verdiğim tam ölçü. Ama ben dediğim gibi hepsini kendi kafama göre ayarladım burada. Size ama tam ölçüyü veriyorum. Zannediyorum nar suyu katılmış olanın rengi daha güzel olacak. Çok az kattığım için tadını da değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Bunlar burada. Çok fazla karıştırmayalım. Çünkü ayvaların ezilmesini istemiyoruz. Mümkün olduğu kadar bütünlüğünü korumasını istiyoruz. İlerleyen aşamalarda tekrar görüşeceğiz. Zannediyorum evet, nar suyu katma fikri güzel. Rengini daha güzel yapacaktır diye düşünüyorum. Yüksek ısıda kaynamaya devam etsinler. Şimdi tatlarına baktım. Tatları benim istediğim gibi. Nar suyu kattığımda daha güzel, şöyle daha bir mayhoş tadı var. Daha ekşi. Sanırım işlem bittikten sonra nar suyu eklemeyi gerçekten tavsiye edeceğim. Şu görünen köpükleri alıyoruz. Şöyle görünen köpükleri alıyoruz ki reçelimize kötü bir görüntü ve tat vermesin. Şöyle gözümüze kötü görünebilecek köpükleri alıyoruz. Zannediyorum diğeri daha güzel görünecek. Çok fazla hırpalamadan arada karıştırıyoruz. Arkadaşlar göbek ata ata kaynamaya devam ediyorlar. Şimdiye kadar 12 dakika geçti. Bu hikaye daha uzun sürecek gibi görünüyor. Ve dediğim gibi galiba ben bundan sonra ayva reçeli yaparken taze sıkılmış nar suyu da kullanacağım. Reçelimin biri olmaya yakın gibi. O yüzden hemen bir test ediyorum. Şöyle bir parçacık alıp tabağa döküyorum. Ve soğuduktan sonra aldığı kıvama bakacağım. Eğer tamamsa, istediğim gibi ise limonunu sıkıp birkaç dakika daha kaynatıp kapatacağım. Bu arada
Ayvanın pişkinliğine de bakmak istiyorum. Köpük alacağım derken zaten azıcık reçel vardı. Onlar da bitti. Şöyle biraz da ayvanın pişkinliğine bakacağım. Bu arkadaş hala aynı rengini koruyor. Çekirdekler de az gelmiş olabilir. Ama nar suyu kattığımın rengi güzel görünüyor. Daha fazla nar suyu katarsak bu sefer tadı çok ekşi olacak. Tadı ayva tadından çıkacak. Şöyle soğusun bir bakalım. Evet arkadaşlar, bu aşamada bu reçelim olmuş gibi. Şimdi bunda da hiç renk değişimi görünmüyor. Bunun altını kısığa alacağım. Yarımı alacağım. Biraz daha kaynamaya devam etsin. Ama öbürü olmuş gibi. Gördüğünüz gibi kıvamı şöyle. Şerbetimizin suyu nazlanarak akmaya başladı. Yani yavaş yavaş süne süne akıyor. Bunun anlamı reçelimiz kıvamını almış. Ayvalarımız da güzelce pişti. Şimdi limon sıkacağım ve birkaç dakika daha kaynatacağım. Soğudukça kıvamı daha da güzel olacaktır. Şöyle. Evet. Limon suyunu da sıkacağım. Birkaç dakika daha kaynatıp altını kapatacağım. Zaten reçelim az olduğu için çok aşırı ekşi yapmamak adına suyu fazla sıkmayacağım. Şimdi limon suyunu da ekledim. Altını yarıma aldım. Birkaç dakika daha kaynatıp kapatacağım. Bunun henüz daha kaynamaya ihtiyacı var. Buradan çekirdek çalıyorum. Çünkü çekirdeklerim az geldi. Hayvanımız, gerçi Allah yeteri kadar çekirdek koymuş içine. Sanırım bütün çekirdeklerini çaldım. Şurada bir şey kaçmış gözümden. Yani ayvanın baş kısmı reçele karışmış. Bu arkadaş burada kaynamaya devam etsin.
Evet arkadaşlar, kesin karar verdim. Ayva reçeline bundan sonra her zaman nar suyu katacağım. Artık bu tarafın çekirdekle işi bittiği için bütün çekirdeklerini aldım. Bu daha kaynamaya devam edecek ama renginde en ufak bir değişiklik yok gibi görünüyor. Daha önce de ayva reçeli yapmıştım ama bu kadar soluk bir rengi olmamıştı. Onu da paylaşacağım. Artık diğerinin altını kapatıyorum. Onun piştiği yeter. Onun kıvamı tamamdır. Reçelimizin biri hazır. Şöyle. Diğeri de hazır olmakta. Bunun da şerbeti uzamaya başladı. Şimdi ona da birkaç damla limon sıkacağım. Birkaç damla, çünkü reçelimizin miktarı fazla değil. Şöyle. Tabii ki çekirdek kaçmasını istemiyoruz. Bismillah. Tamamdır. Biraz da bu şekilde kaynayacak. Oh. Yaklaşık 27 dakikadır kaynıyor. Bu hem suyu hem miktarı daha az olduğu için daha çabuk oldu. Renk zaten nar suyu kullandığım için hoş bir renk aldı. Bu arkadaş hala kaynamaya devam ediyor. Limonunu kattım. Biraz daha kaynatıp artık ocaktan alacağım. Bir de ayvasına bakalım nasıl olmuş. Lezzet şahane. Evet arkadaşlar, 2 reçelimiz de hazır. Bu nar suyuyla yaptığım, bu nar suyu olmadan yaptığım. İkisinin de tadı, lezzeti bana göre tam. Çünkü ben dediğim gibi fazla şekerli sevmiyorum. Kıvam şahane, pişkinlik de şahane. Bunun renginin biraz daha dönmesini, daha kızarmasını istiyorsanız miktarları
dediğim gibi yapmanız lazım ve daha uzun kaynatmanız lazım. Ne kadar uzun kaynarsa rengi o kadar güzel çıkar. Şöyle. Ayvalarını da istediğiniz kadar iri doğrayabilirsiniz. Daha küçük doğrayabilirsiniz. İsterseniz böyle bırakabilirsiniz. Ve dilerseniz şu ayvaları mesela ezip ezme olarak da ekmeğin üzerine sürebilirsiniz. Ölçüleri tekrar ediyorum. 2 kilogram ayvaya, eğer sulu seviyorsanız reçeli, 2,5 litre su. Eğer daha az sulu seviyorsanız 2 litre su ve 2 kilogram şeker 2,5 litre suya, 1,5 kilogram şeker de 2 litre suya katıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ayva reçelim şahane oldu. Bu, içine nar suyu kattım. Tadı çok hoş, ekşili, ya hafif ekşili. Bu da içine hiçbir şey katmadım. Sadece ayva kattığım reçel. Yapacak olanlara afiyet olsun. Şöyle kıvamlarını da göstereyim. Bunun da, bu daha sıcak. O yüzden daha şu çekirdeklerinin tabii ki ağzınıza gelmesini istemezsiniz. Ayırıp atın. Bunun da kıvamını göstereyim şöyle. Sonuçtan oldukça memnunum.